Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eşimle birlikte Airfryer'in rezistans bölümünü nasıl söküp temizlediğimizi göstereceğiz. Biliyorsunuz ki Airfryer'in gerçekten rezistans bölümünü temizlemek Philips'inki çok zor oluyor. Videoda elimizden geldiğince bütün detaylarıyla göstermeye çalıştık. Buyurun hemen nasıl yapmışız izleyelim. Eşim öncelikle üst kapağını açtı arkadaşlar. Öncelikle arka tarafta böyle ok işareti var. Ok işaretini ilk başta yukarı doğru çekiyorsunuz. Daha sonrasında iki kenarı, en son olarak da arka tarafını çıkartıyorsunuz. En çok dikkat etmeniz kısım da bu kısım, zaten tırnakları var arkadaşlar. O yüzden o tırnakları kırmamak için çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bir bilginiz yoksa veya bunu yapamıyorsanız kesinlikle açmayın derim. Çünkü ben tek başıma bunu yapamazdım aslında. Bu işlemleri mutlaka böyle bu işlerden anlayan birisine yaptırın derin arkadaşlar. Yoksa kesinlikle açmayın. Üst kapağını açtıktan sonra üst kısmında 4 adet vidası var arkadaşlar. Eşim de bunları bu şekilde görmüş olduğunuz gibi söktü. Toplam 4 tane var. Zaten onu direktmen göreceksiniz. Eşimin elinde, hemen size de burada gösterdik. Onu çıkardıktan sonra burada kapağı açmaya çalıştık. Baktık ki çıkmıyor. Bakın alt tarafta hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane vidayı daha açmamız gerekiyordu. Eşim 2 tane açtı ama bir tanesini yanlış açmıştı. Yani sadece orta kısmında olan vidayı açtık. Onu da sonradan tekrardan sizlere göstereceğim. Ortadaki vidayı da söktükten sonra şöyle hemen yakından gösterelim. Burada eşim kapağını kaldırdı. Tabi bu aşamada bakın yanlarda eşim sökmeye başladı. Her tarafta üçer tane vida var arkadaşlar. O 3 vidayı bakın burada hemen çıkartıyor. 3 tanesi bir tarafta, diğer tarafında da aynı şekilde 3 tane vidası var. Toplamda 6 tane vidayı sökmüş oldu. Bu arada kablolara da çok fazla dikkat edin. Çünkü çok ince kabloları var. Onları çıkartırken, böyle sökerken bozmayın, yani koparmayın diye bu şekilde eşim dikkatli bir şekilde kaldırıyor. Çünkü bütün parçaları birbirine yapışık, yani ayrı değiller. O yüzden açarken çok fazla dikkat edin. Burada ben de birazcık yardım etmeye çalıştım ama görmüş olduğunuz gibi kablolar yapışık olduğu için komple sökemiyorsunuz. Üst kısmını kaldırdıktan sonra burada rezistans bölümüne geliyoruz ama bunlar henüz bitişik arkadaşlar. Vidaları açmış olmamıza rağmen kablolar birleşik olduğu için, çünkü kabloları çıkartamıyorsunuz. Buna mutlaka biraz dikkat edin. Burada eşim rezistansın vidalarını çözüyor arkadaşlar. Toplam 3 adet var. 3 adet vidayı da burada görmüş olduğunuz gibi komple söktü. Bu şekilde rezistansın burada bile kalktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ben ilk başta bu kadar sandım. Zaten bu kadar açıldı gibime geldi. Daha sonrasında kabloları bu şekilde genişleterek rezistansı açabiliyorsunuz. Yani komple açabiliyorsunuz. Sadece ama kablolarla birlikte. Ben burada üzerine yağ sökücüyü sıktım. Hemen birazcık dinlendirdim ve temizliğe başladım. Airfryer gerçekten çok güzel. Kullanım açısından o kadar iyi ki ben yani elim ayağım oldu diyebilirim. Ama bu rezistans kısmı gerçekten herkesi bir sıkmaya başladı. Beni de gerçekten rahatsız etti. Çünkü temizlemesi hem zaman alıyor hem de eliniz her yere ulaşmadığı için çok fazla temizleyemiyorsunuz. Daha öncesinde temizlemiştim. Videoyu sağ üst köşeye hemen etiketliyorum. Oradan direktmen bakabilirsiniz. Ben temizlemeye başladıktan sonra fark ettim ki rezistansın orta kısmında böyle görmüş olduğunuz gibi bir adet vida daha var. Onu da eşim burada söktü hemen. Bu şekilde bakın rezistansı komple, yani üzerinden çıkarttım ve ayırdım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi komple birbirinden ayrıldı. Burada eşim rezistansı bir yandan tutuyor ki çok böyle zarar görmesini istemiyordum. Eşim bir yandan üst rezistansı tuttu arkadaşlar. O yardım etti birazcık burada. Hemen şöyle ben de iç kısmını iyice telledim. Zaten tellemesem asla o yağlar çıkmaz. Çünkü çok fazla böyle sertleşmiş. Ben en son 3 ay önce temizlemiştim ama ben sadece böyle içerisinde patates falan kızartmıyorum arkadaşlar. Kuzu eti özellikle haftada en az 2-3 kere yapıyorum. Tavuk çok fazla yapıyorum. Yani et ürünlerini çok fazla pişiriyorum içerisinde. O yüzden de rezistans olur olmaz çok fazla kirleniyor. Ama burada görmüş olduğunuz gibi gerçekten o kadar temiz oldu ki, yani eğer ki böyle eşiniz bu işlerden anlıyorsa mutlaka bu şekilde açtırıp rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Burada temizliği tamamen bitirdim. Ne kadar temiz olduğunu zaten anlatmama gerek yok. Sizler de görebiliyorsunuz. Öncesi sonrası. Öncesi zaten berbattı. Bu şekilde temizliğini tamamen yaptıktan sonra her yerini kuruladım arkadaşlar. Daha sonrasında eşim burada rezistansı tekrardan yerine takmaya çalıştı. Bakın kabloları böyle geri geri tekrardan taktı. Rezistansın üzerindeki teli de yerlerine yerleştirdik arkadaşlar. Zaten hangi civatayı nereden çıkardığınıza dikkat edin arkadaşlar.
En alttan zaten şöyle görmüş olduğunuz gibi orta kısımdan bir tane çıkarmıştık. Bunu en son çıkarmıştım çünkü geç fark ettik. Ben bir fark ettim temizlerken, böyle rezistansa tam elim girmiyordu. O yüzden eşim tekrardan bir baktı ve orada bir civata olduğunu fark etti ve hemen sökmüştü. Tekrardan yerine taktıktan sonra kablolarını da geriye çektik. Nasıl gevşettiksek tekrardan yerine yerleştirdik bu şekilde. Zaten siz açtığınızda dikkat ediyorsunuz yani neyi nereden çıkardığınızı. Bu video birazcık uzun oldu arkadaşlar ama ben nasıl yaptığımı gerçekten sizlere de kolaylık olması açısından, hani böyle serviste falan uğraşmayın, evde tek başınıza kendiniz de temizleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane vida da çıkarmıştık. O vidaları tekrardan eşim yerine taktı. Kabloları da gevşettiğimiz için yerinden çıkarmıştık. Bu şekilde tırnakları var. O tırnakların içerisine yerleştiriyorsunuz. Daha sonrasında şöyle yakından da göstereyim. Kabloları aynı şekilde geçiriyorsunuz. Zaten kablolarla ilgili çok fazla bir şey yapmıyorsunuz. Sadece kabloları birazcık gevşetiyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane vida yanlardan çıkarmıştık demiştim ya, hani 6 tane toplamda. 3 bir tarafta, 3 diğer tarafta arkadaşlar. Toplam 6 tane vidaydı. Eşim o 6 vidayı da şimdi yerine yerleştirdi. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma henüz abone olmadan videolarımı izliyorsanız mutlaka bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sizin değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Eşim kabloları da iyice yerine yerleştirdikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi üst tarafta tekrardan gösteriyorum. 4 adet vidası vardı. Vidaları tekrardan yerine taktı arkadaşlar. Son olarak şöyle rezistansın yanında orta kısımda bir adet vidası var. Onu da takmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten o vida çok önemli. Onu çıkaramadığınızda rezistansı sökemiyorsunuz. O derece yani. Burada eşim kapağını da tekrardan dikkatli bir şekilde kapattı ve rezistansın temizliği bitti arkadaşlar. Tekrar burada hemen getirdim, direkt çalıştırdım, baktım hani çalışıyor mu çalışmıyor mu diye çok merak ediyordum. Çünkü bunu yaparken gerçekten büyük bir risk aldığımı düşünüyorum. O yüzden hemen denemesini yaptım ve çalışıyordu arkadaşlar. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.